seyretmek gerçekten bir başka keyif. Şuradan manzara muhteşem. Bahçenin eski yerleşim yeri olduğunu söylediği bir vatandaşımız. Çok fazla yollarda insanlara rastlayamıyoruz ama rastladığımız bir kişi öyle söyledi. Burası eski yerleşim yeri. Burada da yaşayan insan varmış ama çok azınlıkta. Şu anda biz yeni yerleşim yerine doğru gidiyoruz. Evet, şöyle devam edeceğiz. Şöyle gideceğiz. Ve biz şu taraftan geldik. Bütün dağları aştık geldik arkadaşlar. Böyle bir yol. Evet, tekrar size burayı. Evet, şurada eski yıkıntı yerler var. Terk edilmiş yerler. Çünkü yaşayan azınlıktaymış. Vatandaşımız böyle söyledi. Burası eski yerleşim yeri. Şu anda çok az insan yaşıyor denildi. Çok fazla yok. Söylenti bu şekilde. Evet, küçük köyün küçük bahçenin sokaklarındayız arkadaşlar. Çocuk bizi insanların yoğunsal olarak olduğu yere götürüyor. Ona sorduk nerede konuşacak insan buluruz diye. Gelin dedi, ben sizi götüreyim. Bakalım. Şuralarda bir yere arabayı park edeceğiz. Evet, Pazar caminin olduğu yere geldik arkadaşlar. Hemen şurada cami var. Caminin etrafında böyle satıcılar var. Şimdi öğreneceğiz bakalım. Burası pazar mı? Pazar mı kurulmuş, yoksa her cuma burada böyle satış mı yapılıyor? Onu öğreneceğiz. Her şey var. Bir pazarda bulabileceğiniz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Böyle araçlarında
Her şey var. Evet arkadaşlar, cuma günleri burada böyle kuruluyormuş. Cuma namazından sonra bunlar da dağılıyorlarmış. Evet, buradan baktığımızda tamamıyla bahçeleri görüyorsunuz. Meyve bahçeleri ve meyve bahçeleri aralarında evler var tabii ki. Şöyle yukarıda, şöyle yukarıya doğru gittiğinizde evleri de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şurada dolanıyoruz. Hemen şurada bir kahve var. Necmiye Doğan Ata Camisi var burada. Evet, meydanı burası. Şuradan merdivenle yukarıya çıkılıyor. Yukarıda da pek çok bahçeli evler var. Şuradan görüyorsunuz yine meyve bahçelerinin olduğu noktalar var. Ve ileriye doğru gittiğimizde de pek bir şey göremiyoruz. Tamamıyla yukarıda evler mevcut. Evet, çocuk park alanı var. Ve yol böyle devam ediyor. Evet, şu yol böyle devam eder demiştim. Şu yolun sağı İzmir, solu Karaburun'a gidiyormuş arkadaşlar buradan. Saygı ve sevgilerle. Çok teşekkür ederiz. Yani tarımla. Burada yaşıyorsunuz ve burada mandalinayla geçim sağlanıyor. Zeytin de var. Evet, mandalina, zeytin. Ama çoğunluk mandalina. Bakımı kolay ya. Evet. Sadece bir damlama sistemi, sulama yapıyorlar. Var sizin de burada eviniz, burada yaşıyorsunuz. Evet. Ben Peki Eğri Liman'da yaşıyorum. 5 kilometre, 6 kilometre ileride. o da gördük, Eğri Liman. Orası da bir köy mü? Buraya bağlı. Buraya bağlı, anladım. Peki buranın Karaburun'a ve İzmir'e mesafesi ne olabilir? 100 kilometre. İzmir'e 100 kilometre. Karaburun'a 25. Karaburun'a da 25 kilometre. Evet. Bir dağ köyü. Buraya otobüs falan geliyor mu acaba? Sadece otobüs geliyor, o da Urla'ya kadar. Urla'ya kadar. Daha önceden 5-6 aydır da ulaşım da yoktu. Buraya özel olarak araç gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Kendi özel aracı olanlar gelebilir buraya. Sotun otobüsü geliyor şimdi. Heh. Yeni. Nereye kadar geliyor? Urla'ya kadar gidiyor buradan. Buradan. He. Buraya araç gelip gidiyor o zaman. Hem sabah geliyor gidiyor hem akşam. Sağlık ocağınız var mı? Var. Buranın? Var. Buranın. Burada var, sağlık ocağı da var. O zaman büyük bir yer. Evet, yok canım. İlkokulu mu var? İlkokulu var. Tabii. Ortaokul, lise? Onu devlet Başka bir yere gidiyor. Tamam, sağlık ocağımız. ocağımız da var. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, şurasını kahve demiştim. Kahvenin hemen bitişinde de bir de kooperatifleri varmış. Muhtarlık hemen caminin altında. Muhtarlık da caminin altı. Ancak muhtar henüz yerinde değil. Hani uğrayıp gitmiş olabilir. Biz şimdi geldik. Evet, bulunduğumuz noktadan hafif yukarıya doğru tırmanırken duvarda böyle bir çizilmiş resim gördük. Çok hoş. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, şuradan merdivenle evlerine çıkılıyor. Yani yukarıya buradan merdivenlerle çıkılıyor ki doğal. Soluk soluğa kaldık. Çok güzel esiyor.
Bu sıcakta bir yandan güneş, bir yandan rüzgar. Harika bir ortam. Evet. Karşıda büyük ihtimalle siteler var. Evet. Biz şu istikametten geldik arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıktığımızda yine evlere doğru gidiliyor. Ve bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet, burada bir de market varmış. İnsanlarla konuşuyoruz. Ama genelde çekim istemiyorlar. Ama çok güler yüzlüler. Ve şuradan deniz gözüküyor. Muhteşem bir görüntü. Harika bir ortam. Evet, bu yol sahile giden yol olmasından kaynaklı marketler var. Biri burada, biri de şurada. 2 tane şu an için market görüyoruz. Evet arkadaşlar, küçük bahçede geldik, muhtarımızı bulduk. Birçok bölgede olduğu gibi burada da muhtarımız genç bir bayan. Merhaba muhtarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Gizem Dağdelen. İlk dönemim. Bakalım inşallah. Hayırlı. Alnımızın Hayırlısı akıyla, olsun. hayırlısıyla, alnımızın akıyla üstesinden gelebilirsek ne mutlu. Var öyle bir güç var. Olacak yani. evet. Bu zamana kadar yapılmış bir şekilde bundan sonra daha iyisi de Allah'ın izniyle olacak. Olacaktır. Olmamak gibi Bu inşallah. bölgede mi hep yaşıyoruz? Evet. Burada doğduk, burada yaşıyoruz. Ben Salmanlıyım, yani yan köydenim aslında. Ha. İzmir'de okudum. Gelin İzmir'e gittim ama baktık İzmir'de olmuyor. 2 tane oğlum var, Allah bağışlarsa. Allah Burada sağlık ömür daha versin. rahat büyütebileceğimize karar verip buraya yerleştik. Çok iyi kaldım, bir şekilde bunu idare ediyoruz. Çok güzel bir yer. Neysen? 10 kayınvalidem. Ben de şu Yayla köyde doğdum ama benim kökenim burası. Babaannem buralı benim. Babaanneniz buralı. Siz Babaannem gittiniz buralı. Yaylaköy. Yaylaköy neresi? Şu Köyün adı mı Yaylaköy? Dağ köyü şurada. Dağköy, Hı hı. Yaylaköy. 20 dakikalık araba mesafesi. Sonra buraya gelin geldiniz. Buraya gelin geldim. tekrar. 64'te buraya gelince. Burada yaşam şartları nasıl? Vallahi yaşam şartları Gizem daha iyi anlar. Anlatabilirsin. Ya beklentiyle alakalı. Eğer İzmir gibi hareketli bir yaşam değil, daha böyle dingin, daha hani tarlaya takkayı seven insan için çok daha iyi. Burada kimse aç kalmaz. Çalışacak insan, her türlü iş var. Toprağa bir veriyorsun, zaten bir alıyorsun. Ne var? İzmir kadar her şeye ulaşım kolay olmadığı için tabii ki zorlukları var. Ne bileyim, hani şunu da gideyim pazardan, çarşıdan alayım deme gibi şansın yok. Tedarik etmek zorundasın. Onun dışında tarlayı takkayı sevdikten sonra öyle zorlanacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. İzmir'de yetiştim ama Azıcık rehberlik yaparım. İzmir'de yetiştim ama burası benim için çok daha Geçim akıllıca. kaynakları ne? Balıkçılık da yapanlar. Daha çok tarım, mandalina üzerine, işte enginar yapanlar da var. Ve şimdi yakın zamanlarda işte avokado dikilmeye başlandı. Çok fazla mahsul olmasa da yavaş yavaş tabii ki ağaçların büyümesiyle Henüz alakalı. atılım başladı diyorsunuz. Tabii. Onun dışında biraz daha pansiyonculuk başladı. Şimdi yeni buralar keşfedildiği için işte bir ev yapan pansiyon yapayım, ek getirisi olsun diye düşünüyor ki haklı. Var mı burada pansiyonlar? Var. Deniz kenarında bungalov ev koydu. Hem bayağı uzun süredir de var. Onun dışında Sizin eviniz sahil yolu üzerinde değil mi? Buranın sahili var. öyle bir sahil. Onun dışında hani ev yöresel ürünler yapıp satan, işte ekmek yapıp satanlar var. Makarnasını, pesmetini yapıp satanlar var. İşte ev reçelleri vesaire. Peki vatandaş Ama balıkçılık
revaçta. Hani direkt ağ atıyorlar, ağ çekiyorlar veya olta balıkçılığı, kalamar, sütye vesaire onun gibi veya ahtapot gibi şeyler satımı oluyor. Çok çıktığı zaman restoranlara Bir gelen giden var mı burada bu sahillere? Evet. ya çok sık olmasa da var. Nadiren. Kampçılar var. Evet, genelde kampçılar oluyor. Peki buranın yerel halkı nedir? Yörük müdür? Yörük. Yörük değil mi? Genellikle yörük. Ama sonradan farklı bölgelerden gelen oldu mu? Buraya dışarıdan hiç gelen oldu mu? Oldu yani. Olmaz. Olmama gibi şans yok. Öyle mi? Her yer olduğu gibi buraya da tabii. Değil mi? Çünkü çok güzel bir yer. Sürekli eğitim Gelen yapışıyor burada. Gelen yapışıyor mu? İstemiyor musunuz? İstiyoruz ama biraz fazlaca kaçtı mı işte o zaman durumumuz Anladım. Bozmuştu. Doğru. O dengeye yani. Gelen buraya vurmaya Peki sağlık hocamızın var olduğunu az önce bir beyefendi söyledi. Sağlık ocağı dediğimiz yer, ya sağlık ocağımız vardı. Bundan bir 10 sene öncesine kadar yaklaşık ama 10 senedir en yakın sağlık kurulu Karaburun merkezde. Onunla da sadece aile hekimi var. Röntgen çekimi yapılıyor. Bir de dahiliye uzmanı yeni başladı. Karaburun'dan. Peki, Hani acil bir durum olduğu zaman buraya. Ölmezsek. Peki yolda mesafe kaç kilometre Urla'yla burası? 70 kilometre falan var. Bir saat oluyor yani. yol. Karaburun'la ne kadar? Karaburun'la 35 civarında, o yarım saat 40 dakika. Yani çok basarsan yarım saatte gidiyor. 40-50 dakikalık mesafe Karaburun'dan. Anladım. Peki burada o zaman sağlık ocağı yok. Böyle haftada bir falan da doktor geldi. Ayda bir doktor geliyor. O ayda bir Ayda geldiğinde de ilaç yazıyor. Öyle bir muayene alanımız falan tabii ki maalesef yok. Yok. Ayda Okul, bir okul buraya. da yok o zaman. Evet. Okul geçen sene devlet büyüklerimizin söylemiyle her köye bir okul geçmiş olsa açılacak dendi. Ancak atamalı öğretmenler burayı beğenmediği için okulumuz da bu sene tek çocuk kaldı ve kapandı. Selamünaleyküm. Selam, sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Evde sen yakamadın benim iğneyi tutuverse. Rica ederim. Yok yok. Benim ehliyetim yok. Burada nereden bakarsanız manzara muhteşem görünüyor. Evet, şu yol bizi sahile götürecek. Az sonra o sahile doğru ineceğiz. Şurada ileride. Evet Sayın Muhtarım, gelirken eski küçük bahçeyi gördük. Merkezine gitmedik. Biz tepeden çektik biraz. Oradan niye indik? Orası şu an ne konumda? Orası şimdi gelişmekte olan mahallemizin bir bölümü. Niye inildi? İşte insanlara burada yazın bu tarafta, kışın o tarafta duruyorlarmış. Zor geldiği için artık inçik yapmak. Tabii ki ovalara büt deriz biz. Bütlere yerleşmişler. Bu Evet. tabii yakın zamanda olan bir şey değil. Uzun zamandır, yaklaşık bir 15-20 belki 30 senelerdir. Sene olmuş ineli. Şu an genel olarak orası satıldı, el değiştirdi. Alan insanlar da çoğunluğu aslında uygun restore edip kendisine yaşam alanı, işte şehrin gürültüsünden kaçan, yazlık arayanlar kendine orada yeni yaşam alanları Evet, manzarası güzel oranın değil mi? Gerçi burası da çok sadece güzeldi. denize uzak olmasından olmasıyla alakalı sıkıntı var ama o da manzara olarak onlara çok daha fazla Evet. hitap ediyor yani. İnsanlar çünkü o kaostan artık kaçıyor. Şimdi orada yerleşik halk çoğalmaya mı başladı diyorsunuz? Yerleşik değil ama yazlıkçı halk diyelim. Yazlıkçı halk Aynen. çoğalmaya başladı. Yerleşikler hala yerleşik duruyor. Sadece yazlıkçı, işte hafta sonu gelen, yazlığına gelenler var. Ama onun daha ilerisinde Çukurköy dediğimiz bir bölge var. Evet. Orada da gene bir işletmeci arkadaşımız, girişimci arkadaşımız dışarıdan, hani köyün yerlisi değil, otel açıyor. Önümüzdeki hafta açılış falan olacak. Hani yavaş yavaş orası da hareketlenmeye başlıyor. Hareketlenmeye Öyle başladı. yakın zamana kadar, çünkü orası çok sakin, fazla sakin. Birkaç tane atıl durumda ev gördük uzaktan da olsa. Hala var. Tabii onlar Yani. yavaş yavaş. Tabii biz yavaş yavaş, hani
satılsa bile yerine göre tadilata ihtiyacı olduğu için atıl durumdalar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de buraya otobüs dolmuş geliyor mu? Onu da öğrenelim. Eskiden kooperatif yoluyla vardı ancak artan maliyetler sebebiyle o şu an iptal edildi. Sabah saat 6'da Urla'dan ESOT 978 ESOT otobüsü var. Saat 8'de buradan 8.30'da buradan kalkıyor. Akşam 4.30'da Urla'dan geri var. 6.30'da buradan. 6'da buradan tekrar Urla'ya var. Tekrar Urla'ya var. Aynen. Yani günde 2 sefer mi? Aynen 2 sefer. 2 sefer gidip Sabah, 2 sefer geliyor aynen, mu? 2 sefer gidiyor, 2 sefer geliyor. Yine de hiç yoktan iyidir diyoruz. En azından böyle bir servis var. Peki Tabii, çok şükür. Her çok zaman teşekkür bekleriz. ederiz. Herkesi bekleriz. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun, sağlıklı günler. Evet arkadaşlar. Şimdi muhtarımla konuşmayı bitirdik. Güler yüzlü, güzel insanları seviyoruz. Bu yol bizi sahile götürüyor. Evet, yürüye yürüye yukarıdan gelince bir sağa bir sola dönüyor yol. Sağ haneye gidiyormuş zaten. Biz dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Sahile ulaşmak için. Çok güzel. Sağlı sollu meyve bahçelerinden geçiyoruz. Evet, şurada narlar var. Evet, bu nar bahçesi herhalde tamamıyla. Sağlı sollu meyve bahçelerinden geçiyoruz. Böyle keyifle doğanın sesini dinleyerek ilerliyoruz. Burası biraz daha işlek. Çünkü günübirlik nadiren de olsa gelen var deniliyor. Ve buralarda pansiyonlar da varmış. Pansiyonlarda kalanlar da tabii ki sahile ilerliyor. Hakikaten çok sakin bir köy. Evet, gördüğünüz gibi bahçeli evlerin arasından güzel bir ortamdan geçerek sahile ulaşıyoruz. Çok da az kaldı. Evet, şöyle çok açık alanlara da rastlıyoruz. Evet, artık sahiline ulaştık. Arada evler var tabii. Büyük araziler içerisine oturtulmuş evler var. Şu anda günün en sıcak saatindeyiz arkadaşlar. O yüzden muhtemelen sahilde çok kalabalık olmayacak ki görünmüyor kimse. 2-3 tane araba görüyorum. Evet, ileride denize girenler var. Evet, ileride böyle çekeceğim. Şurada denize giren az da olsa var. Tabii ki şuradan geçip gidebiliyorsunuz, şuralardan yürüyerek oraya kadar gidebiliyorsunuz araçlarıyla. Orada durup denize giriyorlar. Şurada kampçılar var deniliyor ya. Az önce söylediler. Şurada kampçılar var. Çadırlar kurulmuş.
Ve şurada ileride de denize girmek mümkün deniliyor. Evet. Evet, tekneler var burada. Evet. Burası gerçekten çok taşlı. Evet, burası bu şekilde. Evet. Şu ileriden denize girmek daha rahat demek ki. Genelde oradan giriliyor. Evet. Buranın sahili bu şekilde. Deniz gerçekten çok güzel görünüyor. Çok sıcak saatler olmasından kaynaklı çok fazla denize giren yok. Ama az da olsa tekrar göstereceğim alanı. Evet. Arabayla gelebiliyorsunuz. Biz yürüyerek geldik. Şurada kamp alanı var. Burada gelip kamp kurabiliyorsunuz. Kamp alanı hemen şurada da denize giriyor insanlar. Evet, gördüğünüz gibi her yeri dağ arkadaşlar. Evet, dediğim gibi alabildiğine dağ etrafı arkadaşlar. Ama burası yeşile doymuş. Hemen sahil yolu üzerinde bir de fırınları var. Atıl değil, kullanılmış burası. Evet, şu yoldan sahile gidiyorsunuz. Sahile giderken hemen sağ kolda şurada fırın var, her köyde olduğu gibi. Evet, sonra sahile gidiliyor. Biz yukarı çıkıyoruz. Evet, şimdi Karaburun ve İzmir yolu karşımızda. Hemen sola döndüğümüzde